Marcus Aurelius bir keresinde şöyle yazmıştı. Sabah kalktığınızda, hayatta olmanın ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu düşünün. Nefes almak, düşünmek, zevk almak ve sevmek. Bu ışıkta uyumlu sabahları nasıl geliştirebiliriz? Başlamadan önce, huzurlu ve anlamlı bir günün tonunu belirlemek için, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Böylece, abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Ve hiçbir videoyu kaçırmamak için, zili etkinleştirin. 1 numaralı düşünce. Stoacı felsefenin temel direklerinden biri, dünya kakofonisine başlamadan önce, her sabah, her şeyin doğasının gereği geçici olduğunun, kabul edilmesidir. Kendinizi bu gerçeğe kaptırmak için, 1 dakikanızı ayırın. Rahatsız edilmeden oturabileceğiniz sessiz bir köşe bulun, duruşunuzun rahat ama dik olduğundan emin olun, sakinlik ve uyanıklık arasında ulaşmaya istediğiniz hedefe odaklanın. Gözlerinizi kapatın ve, evrenin uçsuz bucaksız genişliğini gözünüzde canlandırın. Kozmik balede yıldızların doğuşunu ve, galaksilerin zamanın dansında döndüğünü hayal edin. Dünyayı bu noktanın içinde küçük bir nokta olarak hayal edin. Uygarlıkların yükselişini ve düşüşünü düşünün. Uzun süre ayakta kalan dağların ve yolları oyulmuş nehirlere daha yakından odaklanın. Ve kendi hayatınızı düşünün. Olayların büyük şemasında, sadece göz açıp kapayıncaya kadar bu görselleştirme, önemimizi azaltmak için değil, varoluşumuzun kıymetliliğini ve kısalığını anlamak, hayatın geçici doğasını anlamak, dokunaklı bir hatırlatma görevi görür. Öncelikle şunun altını çizin. Her günün değeri, zamanımızın ne kadar geçici olduğunu gerçekten anladığımızda, önemsiz dikkat dağıtıcı şeyler ve çatışmalar yerine, gerçekten önemli olan şeylere öncelik verme eğilimi göstermeliyiz. Bu zihniyetle uyanmak, sizi günü daha derin bir amaç duygusuyla yönlendirmeye hazırlar. Seneca'nın çok akıllıca söylediği gibi, onu nasıl kullanacağını bilirsen hayat uzundur. Bu bize sabahlarımızı bu pratiğe dayandırarak, kendimize her günü tamamen anlamlı ve zarafetle yaşamayı hatırlatır. 2 numara. Düşüncelerinizi günlüğe kaydedin. Stoacı pratiğe derinlemesine kök salmış günlük tutma eylemi, sadece olayları kaydetmekle ilgili değildir. Aynı zamanda, kişinin kendiyle yaptığı samimi bir konuşmadır. Bu bir iç gözlem eylemidir ve katarsis zamanlarında, düşünceleri kağıt üzerindeki kelimelere çevirme eyleminin ta kendisidir. Son derece dönüştürücü olabilir. Güne sizinle rezonansa giren bir günlük seçerek başlayın, bu basit bir not defteri, gösterişli bir günlük veya dijital bir belge olabilir. Bu, yargılamadan ve dış beklentilerden uzak, ham ve filtrelenmemiş düşüncelerinizin nefes almaya başladığı yerdir. Her sabah aklınıza gelen ilk düşünceleri yazın, bunlar, rüyaların kalıntıları olabilir, önceki günden kalan duygular veya önümüzdeki güne dair beklentiler olabilir. Bu, avludaki düşen yaprakları süpürmek gibi zihinsel dağınıklığı temizlemeye yardımcı olur. Bir sonraki odağınızı şükrana kaydırın, hayatın büyük dokusunda, eksik olduğumuz ya da arzuladığımız şeylerin tuzağına düşmek kolaydır. Ancak metanet bize bu listedeki takdirin değerini öğretir. Gerçekten minnettar olduğunuz 3 şey ister battaniyenizin sıcaklığı ister sevdiğiniz birinin gülümsemesi olsun, ya da, sadece yeni bir güne minnettarlığın ötesinde uyanma ayrıcalığı olsun. Öz düşünceye dalın, kişisel bir meydan okuma üzerinde düşünün. Kendinize sorular sorun, değerlerimle uyum içinde mi yaşıyorum? Nerede mantık yerine dürtülerle hareket ettim? Bugün nasıl daha iyi olabilirim? Bu bir özeleştiri egzersizi değil, daha ziyade, kişisel farkındalık ve gelişme egzersizidir. Günlüğünüz aracılığıyla o gün için bir niyet belirleyin. Bu size, gün boyunca eylemlerinize ve kararlarınıza rehberlik eden, ahlaki pusulanız olarak hizmet eder. Unutmayın, günlüğünüz iç dünyanızı yansıtan bir aynadır. Bu bir araçtır, bir arkadaş, bir akıl hocasıdır. 3 numara. Hayatın karmaşıklıklarında yol alma konusundaki, hedefler değil, günlük niyetler belirlerken hem hedefler hem de niyetler yolumuzu yönlendirir. Bu temelde farklı şekillerde doğası gereği geleceğe yöneliktir. Sonuçlara odaklanır, başarılar ve sonuçlar bir varış noktası sağlarlar.
Bazen en iyi çabalarımıza rağmen, kontrol alanımızın dışına çıkabilir, öngörülemeyen engeller, niyetler ortaya çıkabilir. Ancak, hakimiyetimizin içinde sıkı bir şekilde yer alırlar. Bunlar, kişisel değerlerimizin günlük onaylarıdır. Günlük tutarak zihninizi temizledikten sonra, sabaha başladığınızda, gerçekleştirilecek görevlere odaklanmak yerine, nasıl bir gün yaşamak istediğinizi düşünün. Kendinize bugün kim olmayı planladığımı sorun, her anı sabırlı bir şekilde kucaklamayı düşünüyor musunuz? Acele etmeden, herkesin kendi savaşını verdiğini anlayarak hem kendinize hem de başkalarına karşı şefkatli olmayı mı düşünüyorsunuz? Yoksa belki de cesur olmayı, zorluklarla doğrudan yüzleşmeyi ve konfor alanınızın dışına çıkmayı mı düşünüyorsunuz? Bu niyetleri yazın. Konuştuğumdan daha çok dinleyeceğim, çatışmalara anlayışla yaklaşacağım ya da kaosun ortasında sükûnet anları bulacağım. Bunlar, işaretlenecek görevler değil, Seneca'nın çok güzel ifade ettiği gibi, somutlaştırmayı arzuladığın karakteri hatırlatır. Neye katlandığın, nasıl katlandığın önemli değil, niyetler bu çabamızda günlük pusulamızdır. Onlar tepkilerimizi, kararlarımızı ve davranışlarımızı yönlendirirler. Günlük niyetleri belirleyerek, günümüzü şekillendiren aktif seçimler haline gelirler. Sonuçlara değil ama erdemlere gelince, başarıyı başardıklarınızla değil, nasıl davrandığınızla, nasıl tepki verdiğinizle günün öngörülemezliğine bakılmaksızın kişisel durumunuza dair, net bir vizyona sahip olmanızı sağlayan, derin bir perspektif değişimidir. 4 numara. Stoacılar derin bilgelikleriyle, tartışmasız konfor arayışının, kişisel gelişime bir engel olabileceğinin farkına vardılar ve, küçük rahatsızlıkları kasıtlı olarak ortaya çıkarmanın, kasıtlı bir uygulamasına inandılar. Ruhu güçlendirmenin bir yolu, dayanıklılığı geliştirmek ve kişinin yaşamın kaçınılmaz zorluklarına karşı hazırlıklı olmasını sağlamaktır. Filozof Seneca'nın bir zamanlar tavsiye ettiği kaba kıyafetlerle, en az ve en ucuz yiyecekle yetineceğiniz, belirli sayıda günü bir kenara koyun. Bu, dışsal konforlara bağımlılık zincirlerini kırmak ve, güne başlarken, kendimize doğuştan gelen gücümüzü hatırlatmaktır. Gönüllülüğü tanıtmanın küçük yollarını düşünün. Rahatsızlık belki sizi sarsmış olabilir, uyanmak ve duyularınızı canlandırmak için, soğuk bir duş alın. Bu hareket, sadece fiziksel uyanıklığı teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda ataletinizi ortadan kaldıran ve size dayanma ve gelişme kapasitenizi hatırlatan metaforik görevi görür. Veya belki de bunu atlamayı seçiyor olabilirsiniz. Kendinize iradenizin ve dürtünüzün dış uyarıcılardan değil, içeriden geldiğini hatırlatan bir fincan kahve yudumlamakta olabilir. Veya meditasyon yapmak için, 10 dakikanızı ayırmak olabilir. Gösterdiğiniz gücün ve bundan ortaya çıkan büyümenin farkına varmak veya bunların dışında, yansıtıcı uygulamaları da düşünebilirsiniz. Örnek olarak, işe gitmek için araba kullanmak yerine, yürümek veya bisiklete binmek, çevrede temiz hava alarak, bir tur atmak olabilir. Vücudunuzun yeteneklerinin bir kanıtı olarak, fiziksel eforu benimsemek olabilir. Buradaki amaç, bir sporcu gibi, zihin ve ruh için hizmet eğitimidir. Düzenli olarak konfor bölgelerimizin dışına çıkarak, bedeni eğitip küçük yollarla, kendimizi hayatın daha büyük öngörülemeyen zorluklarına hazırlarız. Gerçek mutluluğun dış koşullardan bağımsız olduğunun farkına varmaktan kaynaklanan, metanetli bir özgürlük duygusunu kucaklamış olursunuz. 5 numara. Stoacılık, farkındalık sırasında, farkındalık ve meditasyon uygular. İnsanların çektiği acıların çoğunun ya geçmişe takılıp kalmaktan ya da kaygıyla geleceği tahmin etmekten kaynaklandığına inandıkları anda, Epiktetos, akıllıca bir şekilde insanların şeylerden değil, onlara dair aldıkları görüşlerden rahatsız olduklarını belirtti. Ve bu konuda algılarımızın ve gücümüzün önemine değindi. Şimdiki anın sabahına, farkındalık ya da meditasyon için ayrılmış bir alanla başlayın. Bu mutlaka lotus pozisyonunda oturmak anlamına gelmez. Tabii içinizde yankı uyandıran şey bu değilse, kendinizi topraklamakla ilgilidir. Sessiz bir yer bulun, rahat bir duruş sergileyip gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi içinize doğru çekin. Sadece nefesinizi gözlemleyin,
Göğsünüzün yükselişini ve düşüşünü hissedin veya havanın burun deliklerinize girip çıktığını derinden hissedin. Zihninizi o an için bir çapa görevi görür, dikkatinizi yargılamadan, yavaşça nefesinizi geri getirin. Sonra farkındalığınızı genişletin, bedeninizdeki hislere karşı, odanın sıcaklığına dikkat edin. Kumaşın cildinize karşı hissini hissedin. Ardından, düşüncelerinizi ve duygularınızı yavaşça gözlemlemeye geçiş yapın. Meditasyonunuzun son anlarını, metanetli bir ilke veya alıntı üzerine düşünmeye ayırın. Gün boyunca eylemlerinize ve tepkilerinize rehberlik edin. Farkındalığı ve meditasyonu sabah rutininize dahil etmek, sakinleştirici bir ritüelden daha fazlasıdır. 6 numara. Stoacı öğretilerde özetlenen derin bilgelik, yaşamı zarafetle, dayanıklılık ve amaç ile yönlendirmek için, zamansız bir pusula sunar. Ancak bu öğretiler, sadece bir kez okunup unutulacak kelimeler değildir. Bunlar bilgeliğin tohumlarıdır. Her sabah günlük eylemlerimizde tezahür etmek için, tutarlı bir dikkat gerektirir. Kendinizi metanetli üstatların bilgeliğine kaptırmayı bir ritüel haline getirin. Bu, Marcus Aurelius'un düşünceli iç gözlemleri, Seneca'nın aydınlatıcı ve rahatlatıcı mektupları veya pragmatik söylemleri olabilir. Epiktetos, bu eserleri başka herhangi bir kitapta yaptığınız gibi basitçe okumak yerine, onlara saygı ve niyetle yaklaşın. Stoacı bir metinden rastgele bir pasaj seçerek veya özel bir Stoacı günlük meditasyon kitabından yararlanarak, rehberlik etmesine izin vererek başlayabilirsiniz. Bu yaklaşımın belli bir büyüsü vardır. Sizi çoğu zaman mevcut koşullarınıza veya önünüzdeki güne, esrarengiz bir şekilde uygun hissettiren, bir bilgeliğe yönlendirir. Bir pasajı okumaya karar verdikten sonra, bir dakikanızı ayırın ve her kelimenin, her bir duygunun özetin derinliklerinde yankılanmasına izin vererek, onu dikkatlice okuyun. Aldığınız mesajı gözünüzde canlandırın ve, imaları üzerinde düşünün. Bu bilgeliğin yaşamınızla nasıl bir ilişkisi var? Evrensel gerçekler ne yapıyor? Bu tefekkür döneminden sonra, günlüğünüzü not almak için, ilham alabilirsiniz. Dolayısıyla sabah ritüelinin gerçek doruk noktası, eğer bugünün öğretisi hayatın geçiciliğinden bahsediyorsa, uygulanmasında yatmaktadır. Bırakın size her anın kıymetini bilmeniz için ilham versin, eğer dış görüşlerin önemsizliğine değiniyorsa, onu yersiz eleştirilere karşı, bir kalkan olarak kullanın. Stoacı öğreti özünde bir eylem çağrısıdır. Gününüze erdem ve bilgelik aşılamak için bir teşviktir. Kişisel içgörüleri paylaşın ve dinleyin. Çeşitli yorumlar anlayışınızın derinliğini artırabilir ve özünde, toplumsal büyüme hissini destekleyebilir. Her sabah Stoacı öğretileri yeniden okumak, sadece bir okuma egzersizi değildir. Stoacıların bize hatırlattığı gibi, farkındalık niyeti ve erdemle yaşama taahhüdünün, günlük olarak yenilenmesidir. 7 numara. Her sabah güneşi yeni bir güne başlarken, aynı zamanda hayat planlarının belirsizlikleriyle karşılanırız. Yoldan sapabilir, umutlar olabilir, ani ya da öngörülemeyen zorluklar ortaya çıkabilir. Yolunuza çıkan her şeyi kabul etmeye değil, tüm kalbinizle sevmeye odaklanın. Bu perspektifin, zorluklarla karşı karşıya kaldığınızda, sunduğu özgürlüğü bir an için hayal edin. Bunun neden benim başıma geldiğine üzülmek yerine, bundan nasıl büyüyebileceğimi sorgulayın. Böyle bir değişim, zorlukların ağırlığını önemsizleştirmez, bunun yerine, gücü aydınlatır. Sabahları Amor Fati pratiği yapmak için, önümüzdeki güne zihinsel olarak hazırlanmak için, birkaç dakika ayırın. Karşılaşabileceğiniz potansiyel zorluklar üzerinde düşünün, bunları engeller olarak değil, yolculuğunuzun evren tarafından özenle seçilmiş, gerekli bileşenleri olarak hayal edin. Marcus Aurelius'un sözlerini hatırlayın, eyleme engel eylemi ilerletir, yolda duran şey yol haline gelir. Her olay ne kadar önemsiz veya anıtsal olursa olsun, hayatımızın başyapıtında bir fırça darbesi olarak görülür. Her durumu büyüme için bir fırsata dönüştürecek simyaya sahip, aktif katılımcılar olduğunuzu hatırlayın. Kontrolümüz altında olana odaklanarak, varoluşun doğasını anlamaya çalışın.
Bu 7 uygulama yapılandırılmış bir yol sunarken, içsel bir barış kalesi geliştirmek, metanetin hayatınızda akıcı olmasına izin verin. Marcus Aurelius'un belirttiği gibi, en iyi intikam, düşmanınız gibi olmamaktır, bu yüzden kendinize bir iyilik yapın ve videoyu sonuna kadar izleyin. Abone olun, videoyu beğenin ve paylaşın. Biraz sevgi ve destek gösterin, çok teşekkürler.